3 tane bir mezar odası var. Bir tanesi de alta vurulmuş şöyle. Bakalım bak şurada. Görüyor musunuz? Şurada zamanında bir koltuğu. Şurayı görüyor musunuz bak. Şurayı gidiyor bak. Şurası net göstereyim size. Gördünüz mü? Şurada koltuğu. Şurada bir tane. Orada bir hediyesi varmış. Alınmış. Peki. Şurası işte karın olmaz. Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bugün maceramızı buradan başlatıyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten de hava bugün biraz açtı ama zirvelerde bugün kar var. Biraz zor çıktık. Karlı zamanlarda çıkma sebeplerim çıkıyorum çünkü evde bayat ekmekler falan varsa alıyorum. Doğaya bırakıyorum çünkü hayvanlara. Yararlı oluyor arkadaşlar. Bugün mesela bazı işaretlerden anlatayım dedim sizlere. Mesela bu işaretlerde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken önemli olan bir bölgeye geldiğimiz zaman figürler arkadaşlar. Figürlere dikkat etmediğimiz zaman hiçbir sonuca gidemeyiz. Biz bazı figürlerden bahsettiğimiz zaman bazı sazanlar var. Sen ne hikaye anlatıyorsun diyor. Hayatında böyle doğaya çıkmamış, görmemiş insanlar, tarih bilgisi olmayanlar sen ne anlatıyorsun, hikayemi anlatıyorsun diye bize yazıyor arkadaşlar. Şimdi onu diyen insanlar şu karda buraya gelemezler. Bir sefer kurt var, şey var diye korkar. Onlar da can taşıyor. Az önce gördüm 5 tane. Çekmedim kameraya yani. Çünkü ekmek buralara yiyecek geldiğim zaman, bıraktığım zaman onlar da buralarda faydalanıyorlar arkadaşlar. Onlar zaten seni gördü mü kaçar. Saldırmazlar. Aç da olsa saldırmazlar. Şimdi burada mesela şu kayaya baktığımız zaman arkadaşlar siz ne dersiniz? Şöyle bakalım. Şu kayaya mesela şöyle de bakalım. Geldik, kar var. Kar da olmasa aynı dersiniz. Mesela şöyle üstünü açalım. Görüyor musunuz? Üstünü açtık. Şuradaki bir kesmeyi görüyor musunuz? Bak insan eliyle yapılmış. Burası çok önemli bir nokta arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Buradaki bu figür yapılmışsa, insan eliyle kesilmişse burada bir şeyin bize bir saklamanın olduğunu bize verir. Burada normalde bir V yapılmış. V'nin uzun yönü şu şekil yapmış. Bu şu düz arazide şöyle şu yamaçta her zaman da bir düz arazi mezar odalar, mahzenler hiçbir zaman düz araziye çok nadir yapılır arkadaşlar. Burası bir yaşantı olmuş ki bu aşağıya doğru bir odaların olduğunu şu bölgede bir saklamaların olduğunu bize söylüyor. Şu işaret söylüyor. Şu kayaya şöyle baktığımız zaman hiçbir işaret yok. Bir şurasında bir hafif bir kesinti olmuş. Gayet net görüyorsunuz. Ama şu kayaya şöyle baktığımızda bir V'den başka bir şey göremeyiz. Çekip gidersiniz. Değil mi? Şöyle geldiğimiz zaman şu kayalar 1, 2, 3, 4, 5 ne yapalım? 3, 4 bir de şuna desek 5 tane şöyle şu kayaya baktığımız zaman hiçbir şey görme ihtimalimiz yok. Sadece şurada bir V'yi görürüz. Tıraşlanmış gördüğünüz gibi. Başka bir sistemi göremez. Ama şöyle doğru geçelim. Şuradan geçelim ya da aşağıdan gelelim. Şu kayalar burayı dizilmiş. Görüyorsunuz insan eliyle. Şu kaya bu kayanın üstüne oturtulmuş. Şöyle burası bir set halinde kesilmiş. Böyle geldik. Peki bu kaya arkadan bir şeye benzemiyordu. Şöyle geldiğimizde gördünüz mü? Bir koltuk işareti yapılmış. Gerçekten de çok farklı bir işlem yapılmış. Burada dikkatimizi çeken ne oldu bak. Yukarıda bir V şeklinde vardı. Şimdi V şeklinde dedik ya. Şu kayalar şöyle dizilmiş yukarı doğru. Peki şuradakiler biraz da güneş vuruyor. Şu şekilde V dizilmiş. Şöyle geldiğimizde şu kaya
Burada bir koltuk işareti yapılmış. Şu kafa, görüyorsunuz, bir hayvan figürü yapılmış. Şurası gayet net belli. Şöyle yapalım size, tam net olsun diye. Üf, diken de varmış elime. Şimdi burada 1, şurada 2, şurada 3, şurada 4, şurada 5. 5 tane oyma var, sunak var. Burada ne demek istiyor arkadaşlar biliyor musun? Burada mezar odalarının olduğunu söylüyor ama 5 tane mezar olacak diye bir ihtimal yok. Burada olsa 1, 2, burada 3 tane mezar odası vardır. Çünkü ikisi yan yanadır, sedirlidir, yapılmıştır. Burada 3 tane bir mezar odası var. Bir tanesi de alta vurulmuş şöyle. Bakalım, bak şurada görüyor musunuz? Şurada zamanında bir koltuğun, şurayı görüyor musunuz bak. Şurayı gidiyor bak. Şurası net, göstereyim size. Gördünüz mü? Şurada koltuğun, şurada bir tane pardon. Orada bir hediyesi varmış. Alınmış. Peki şurası işte, karın olması bizi bayağı etkiliyor buralarda. Gördünüz mü? Şurada da akıntı yönü verilmiş, kesilmiş. Koltuk gayet net belli. Yönler, şuradaki yönler de burada. Şu kaya buraya oturtturulmuş. Şu kesme akıntı burada. Buradan şu koltuğun altına giden bir tane odası burada. Net olarak siz de bunu görebiliyorsunuzdur şu anda. Net görüntü. Bir tanesi burada, bir tanesi de şu yönde olması gerekiyor. Çünkü güneş bu yönden tam geldiğine göre burasının Roma yaşantısı var burada. Çünkü izlerinde bir tanesi de şu aşağıda ki yerde kayalar var ya bak, dizilmiş o bölgede. Bir tanesinin girişi burada. Koltuğun saklamasının şu altına giden kayanın olduğu yerden şurada bir tanesi burada. Net olarak görüntü, her şey burada. Koltuğun hediyesi var mıydı? Bu kayanın altında. Ama küçük müjdesini buradan zamanında almışlar. Yeri de burada net belli. Sistem çok farklı. Yukarıdan kayanın ön tarafını dolanmasaydık şöyle burayı, şu koltuğu burada göremezdik. Sunakları da göremezdik. Buradan şöyle baktığımızda şu kayayı hiçbir şeye benzetemezdik. Bir kesme gibi derdik. Çekip giderdik ama şurada da bir yapıştırma var gibi. Kar var. Hava açık olduğu zaman burayı bakmamız gerekecek. Şöyle biraz gidelim. Bugün gerçekten de süper hava var. Kar yağmış ama doğa güzel. Şimdi şu bölge taşlar çevrilmiş, şöyle işlem olmuş görüyorsunuz. Şurası bir çevirme. Burada ne diyor arkadaşlar? Burada da bir oda var. Bu oda burada. Üstüne çıktığım yerde neden diyeceksiniz? Gelelim. Şu kayalar oturtturma. Şuradaki işlemi görüyor musunuz? Bir figür yapılmış. Gayet net belli figür. İşçilik süper. İnsan eliyle yapılmış bir işçilik. Kaya tıraşlanarak kesilmiş. Şurada da görüyorsunuz. Zamanında orasanmış. Burayı yapanlar zamanında buradan bir hediye almış gitmiş ama o da duruyor. Şurası net belli arkadaşlar, görüyor musunuz? Şu kesmeye bak, sanki makineyle, hani karat makinesiyle kesmişler gibi kesilmiş. İçerisi oyulmuş ama burada büyük bir müjdesi varmış, hediyesi. Bu zamanında buradan alınmış. Burayı dedektörü, piyonları keşke arabadan alsaydım. İçine bir tutardık, belki saklama bir şey olabilir. Çünkü çok güzel kesilmiş, gördüğünüz gibi işçilik güzel. Belki o zamanki insanlar içine bir şeyler dökmüştür.
ya da bir parça kalmıştır. Geçen öyle bir kaya kasasında bulduk. Aynı şekilde böyle kesme vardı. İçine tuttuğumuzda bir sinyal aldık. Burada bak bir tane mulç izi şurada. Şurada da küçüğü aşağıya vermiş, görüyorsunuz şurası. Burada saklamanın olduğunu hemen bulduk. Şurası da bu şekil oval dediğim yönde bu yanı vermiş. Biraz yosun tutmuş. Burayı vermiş ama burada zamanında güzel bir hediye alınmış bu kaya. Baktığımız zaman o tutturma bir şeye benzetemeyiz. Ama çok farklı bir figür. Gördüğünüz gibi şu bölge düz. Şu kayalar o tutturma. Şöyle. Gerçekten de süper bir. Burası dediğim gibi Roma dönemine ait bir yer. Yaşantı. Şu bir hayvan figürü gibi bir tavuğa da benzetilmiş sanki. Neden diyeceksiniz? Arka tarafı, kuyruk kısmı şu şekil. Hayvanın bir figürü ve tavuk, tek tavuğa çok benzetilmiş arkadaşlar. Orada da kasası vardı, alınmış, gayet net belli. Şurada da odanın sunağı. Dediğim gibi şurada bir işlem yapılmış. Gördüğünüz gibi burada bir işlem var. Şuradaki de gayet net belli. Her şey gördüğünüz gibi gayet net belli. Sistem çok güzel bir sistem yapılmış burayı. Farklı bir sistem, dediğim gibi sunakların yönleri de bu yana veriyor. Şu alan şöyle baktığımızda düzeltilmiş. Şu anda ben odanın üstündeyim. Şu gerçekten de ben bunu tavuğa benzettim. Kuyruk kısmı, hibik kısmı aşağı doğru iniyor ama şuradaki hediye alınmış. Arkadaşlar böyle işaretleri sizler için çözümü olmuş, görüyorsunuz. Zamanında alınmış müjdeleri, alınmış işaretleri size elimden geldiği kadar anlatacağım. Siz de bu tür videoların gelmesini istiyorsanız böyle bu tür videoların destek çıkmayı unutmayın arkadaşlar. Çözülmüş işaretler, zamanında müjdesi alınmış, karşıda yeri belli, görüyorsunuz. Ama burada şu bölümde odası duruyor. Şu kayaya çektiğimiz zaman oradan net olarak şu kayanın altından burayı içeri giriş müjdesi dediğimiz yerin bu tarafından burada bir oda var, düzlenmiş burası. Oda burada. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi destek çıkmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.